Merhaba arkadaşlar. Millet oluşumunun değişik boyutlarına önceki videolarda değinmeye çalıştım. Bu videoda esas olarak millet oluşumunun psikolojik temellerine biraz daha yakından göz atacağız. Bildiğiniz gibi oluşumunun dünya çapında bu kadar baskın ve yaygın bir olgu olarak ortaya çıkmasının mutlaka evrimsel temellerinin olduğunu, kültürel, tarihsel geçmişleri ne olursa olsun dünyanın değişik köşelerindeki sayısız topluluğun milletleşme yönünde çok hızlı, kolay ve bütüncül bir hareketlenme içerisinde olmalarının temellerinin bu olgunun esas olarak insanın evrimindeki bazı gelişen süreçlere denk düşmesinden kaynaklandığını söylemiştim. Durum böyle olunca oluşumunun psikolojik temelleri de ister istemez geçmişteki evrimsel süreçten bağımsız olarak ele alınamaz. Yani milletlerin oluşmasında her insan toplumunda görülen ortak eğilim ve güçlerden birisi etnosentrizmdi. Yani kendi grubunu diğer gruplardan ayrı tutma ve onunla bütünleşme olayı. Kuşkusuz bu özellik sadece insan türü, insan toplulukları için geçerli bir şey değil. Biliyorsunuz hayvanlarda da bu yönde güçlü bir eğilim vardır. Yani bir fil sürüsünü düşünün ya da bir kurt sürüsünü ya da bir balina sürüsünü veya yunus balığı sürüsünü düşünün. Bu sürülere dışarıdan herhangi birilerinin girip onlarla birlikte yaşamaları mümkün değildir. Yani kesinlikle kabul etmezler. Yani bu o kadar öyledir ki bazı hayvan topluluklarında kendi üyelerinin içerisinde farklı özellikleri olanları bile hızlı ve kolay bir biçimde terk ederler. Örneğin albinizm diye bir hastalık vardır biliyorsunuz. Sadece insanlarda değil, şeylerde de yani pigmentlerdeki deriye rengini veren pigmentlerle ilgili bir bozukluk olduğunda bazı bireyler hiçbir şekilde renk oluşmaz. Yani örneğin diyelim bembeyaz bir yunus olur, bembeyaz bir aslan olur ya da bembeyaz bir karga olur. Onun gibi örneğin hiçbir her tarafı bembeyaz insanlar mutlaka görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Şimdi doğada böyle albino bireyler olduğu zaman diyelim beyaz bir karga ya da beyaz bir aslan kendi topluluklarındakiler onu dışlarlar. Yani topluluğun içerisinden atarlar. Eğer o kalmakta ısrar ederse de sonuçta onu öldürürler. Yani bu evrimsel süreçte canlılarda, değişik topluluklarda kendini savunma ya da kendini koruma sürü içgüdüsünün bir parçası olarak böylesi bir eğilim vardır. Şimdi bu eğilim her ne kadar toplumsallaşma süreci diğer hayvanlardan çok daha gelişkin ve güçlü olsa da insan topluluklarında da böylesi eğilimler vardır. Teknolojinin ve antropolojinin ilk kurucularının değişik yerel toplulukları incelediklerinde gördükleri manzara buydu. Yani bu topluluklar kendilerini yalnızca insan olarak görüyorlardı ve kendilerinin dışındaki biraz uzaklarındaki bir toplulukları bile bambaşka varlıklar olarak görüyorlardı ve onları hayvanlardan ayırt etmiyorlardı. Yani onları çok kolaylıkla öldürebiliyorlardı ya da onları öldürdükleri için herhangi bir ahlaki yükümlülük falan hissetmiyorlardı. Dolayısıyla bu evrensel bir durum. Yani etnosentrizm dediğimiz kendi grubunu ayrıcalıklı ve öne çıkartarak ele alma durumu bütün toplumlarda görülen bir şey. Çok iyi bildiğiniz gibi bu durum milliyetçiliğin temelindedir. Yani her millet kendisini diğerlerinden farklı, özel, bir takım yetenekleri bulunan ya da örneğin Tanrı'nın seçilmiş kulları olarak görürler. Yani bu Tanrı'nın seçilmiş kulları olarak görme olgusu dinsel bir çağrışım yapsa da milletler ortaya çıktığında milletlerin kendilerini adlandırmaları da aslında bu tanrısal seçilmiş halk kavramına son derece uygundur. Yani biz ezelden beri bu topraklarda yaşıyoruz, biz farklıyız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz hikayesi bütün milletlerin, bütün milliyetçiliklerin temelinde olan bir olgu. Dolayısıyla
e, evrimsel süreçte etnosentrizmin bu güçlü yapısının millet oluşumuna yansımaması mümkün değildi ve millet oluşumunda bu durum açık bir biçimde kendisini gösteriyor. Şimdi buna bağlı olarak yabancı düşmanlığı dediğimiz xenofobi, yani kendi grubunun dışındakileri bir tehdit ve düşman olarak algılama güdüsü de bütün milliyetçiliklerde ortaktır. Yani her milliyetçi kendi toplumunu yücelttiği gibi kendisinin dışındaki topluluklara belli bir saygı duyma, onları kendisinin eşiti ya da kendisiyle aynı düzeyde görmez. Mutlaka onları kendisine yönelik bir dış tehdit, olası potansiyel bir tehlike olarak görür. Ve bütün milliyetçiliklerde konunun bu yönünün de çok belirgin bir biçimde ortaya da olduğu bellidir. Yani her topluluk, her millet kendisine tarihsel ve güncel ve bazı durumlarda da kültürel, düşünsel, dinsel olarak düşmanlar belirler ve bu düşmanlar üzerinden kendi işbirliğini sağlamak için onları sürekli kullanırlar. Yani bu xenofobi aynı zamanda toplumun kendini bir bütün olarak sağlamlaştırmasının bir aracı haline gelir. Şimdi durum böyle olunca aslında insan toplulukları açısından son derece önemli olan ve topluluk halinde yaşayarak diğer canlılardan farklılaşmış olan ve yeryüzünde başat bir tür olarak gelişmiş olan insan topluluklarında topluluk bilinci, topluluk kuralları, topluluk kurallarına uyma, ahlaki ilkeler ve bunlara bağlı olarak kişilere değer ve önem atfetme son derece belirgin bir durumdur. Dolayısıyla toplu kimliklerin oluşması aslında bireysel kimlik ihtiyacıyla iç içe geçmiş bir durumdadır. Yani milletlerin oluşmasıyla birlikte eğer o milletler sınıflı toplumlar olarak kendi içlerinde yönetilen, ezen ezilen diye ayrılmışlar ama buna rağmen bir millet olma idealiyle, ülküsüyle kendilerini bir bütün olarak sunmak ihtiyacı duyarken bu toplu kimliği öne çıkarmak zorundadırlar. Ve bu toplu kimlik aslında onlar o topluluğun içerisindeki statü, konum ve zenginlik farklarının üzerine örtmeye hizmet eder. Dolayısıyla bütün milliyetçiler milliyetçilik adı altında bütün vatandaşlarını kardeş olarak ele almakla birlikte nedense bu kardeşlik beş parmağın beşi bir olmaz ilkesi çerçevesinde kimilerinin millet olmanın olanaklarından ve nimetlerinden çokça yararlanırken kimilerine de yalnızca o milletin şanını ve gücünü sürdürmenin bedellerine ortak olmak. Yani savaşmak, kan, ter, gözyaşı akıtmak hep birilerinin boynunun borcu olur ama o topluluğun yönetim kademesinde bulunan ayrıcalıklı kesimler iş paylaşmaya geldiği zaman bir millet olma, millet fertlerinin kaderde, tasada, sevinçte bir olma ilkelerini yalnızca sıkıntı ve zorlukları paylaşırken hatırlarlar. Ama zenginlikleri paylaşırken hiç de böyle şeyler olmaz. Dolayısıyla bu da bütün milliyetçiliklerde gördüğümüz bir eğilimdir. Yani insanlar toplumsal kimlikleriyle toplumsal yaşantıda bulundukları konumla kendilerini bir yerlere getirmeye çalışırlar. Fakat eğer kişinin becerileri, yetenekleri ve konumu onu tatmin edecek, mutlu kılacak koşullara ulaşmayı engeller bir durumdaysa bu durumda kişi içinde bulunduğu yoksunlukları, ezilmişlikleri ve yoksunlukları telafi etmek için milli kimliğe sarılabilir. Bu aslında sadece bir milli kimlik olarak buna bakmamak gerekir. Örneğin değişik düzeylerde
bir takım toplu kimliklerin öne çıkması ve insanların bu kimliklere tutunarak kendilerini ifade etmeleri, yani bireysel kimliklerinden önce bu toplu kimlikle kendilerini ifade ederek böylelikle bir tatmin bulmaya çalışmaları bunun bir parçasıdır. Fanatik dediğimiz kulüplerin taraftarlarının ortaya serdikleri özellik budur. Yani biz örneğin işte X kulübüyüz, biz Y kulübüyüz, biz farklıyız, biz şuyuz, biz en güçlüyüz, en fazla başarıyı elde eden biziz. Dışarıya karşı bizim ülkemizi savunan, bizi yücelten en büyük kulüp bizim kulüptür. Bu savunmaları, bu böbürlenmeleri ve bu özdeşleşmeyi kulüplerle özdeşleşen insanlarda sıklıkla görüyoruz. Şimdi bu aynı toplu kimlik ihtiyacı başka biçimlerde de kendini gösterebilir. Örneğin bir dinin mensubu olmayla, o dinin üyesi olarak ayrıcalıklı ve çok özel bir konumda bulunduğuna inanma ya da bir okul, o okuldan mezun olmak, işte biz X okulunun öğrencileri, biz farklıyız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz buyuz demek aslında bütün bu farklı toplu kimlikler sayesinde kişinin kendini ifade etmesi ve kendini bu şekliyle belli özdeşleştirmeler içerisine sokarak kendini konumlandırması aslında üst düzeyde millet oluşumunda çok tipik bir şeydir. Yani buna ilişkin konular öylesine kapsamlı olabiliyor ki yani hemen aklıma gelen bir örnek olarak Dostoyevski'nin Almanya'da başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Dostoyevski bir yurt dışı seyahatinde bir ara Almanya'ya gidiyor. Almanya'da o sıra o dönemde yani 1870'lere doğru çok önemli bir görkemli bir köprü var. Bir nehrin üstüne bir köprü yapılmış. Yani öylesine mühendislik harikası ve çok görkemli bir köprü olduğu için yani o şehre gidenler mutlaka o köprüyü görmeye gidiyorlar falan. Neyse Dostoyevski de bu köprüye gitmek istiyor. Gidip gezecek işte. Tam oraya köprünün girişine gittiği zaman köprünün ayaklarında işte 2-3 tane bekçi var. Onlar böyle üniformalı falan. Böyle kasıntılı bir biçimde orada ağır adımlarla yürüyorlar. Gelen geçeni gözlüyorlar işte. Bir Rus olarak Dostoyevski birdenbire bekçilerin öyle kasıntılı durmalarından huylanıyor. Şuraya bak diyor, işte beni görünce diyor daha da bir göğsünü ileri doğru attı. Daha da bir kibirlendi. Ey sefil Rus, görüyor musun işte bizim nasıl şanlı bir köprümüz var. Sen de işte ta Rusya'dan geldin, onu görmek, gezmek istiyorsun falan deyip kendisine böyle küçümseyici, aşağılayıcı bir biçimde baktığını hissediyor ya da öyle bir duyguya kapılıyor ve son anda köprünün giriş kapısından geçecekken birdenbire geri dönüyor ve köprüden geçmiyor. Geri dönüp yürürken de kendi kendine söyleniyor. Şuna bak diyor, aşağılık Alman diyor, kendini diyor bilmem ne sanıyor. Beni diyor, bizi diyor böylesine aşağıladığı için diyor, lanet olsun diyor, sen kimsin diyor, bizde diyor semaveri icat eden işte bilmem vodkayı yapan bilmem şuyuz buyuz, biz de Rusuz, bizim de çok değerli özelliklerimiz var falan diyerek oradan çekiyor gidiyor. Yani bu bir kitabında Dostoyevski'nin anlattığı bu duygu durum aslında bütün milliyetçiliklerde olan durumların bir tanesi. Yani daha önceki videolardan birinde de anlatmıştım. Yani dünyaya özgürlük ideallerini, demokrasiyi getirmekle övünen ülkeleri sıralasak herhalde Türkiye'ye sıra gelmez. Bütün ülkeler, İngilizler, İsviçreliler, Almanlar, herkes kendine dünyanın merkezi ve özgürlük ve demokrasi ilkelerini, çünkü çağımızda en geçerli, en popüler ve saygı duyulan özellikler bu olduğu için kendi uluslarının bunun kurucusu olduğunu söylüyorlar. Yani demek ki bir milliyetçiliğin millet oluşumunda
milli duyguların geliştirilmesi bakımından bu konuda çok son derece önemli. Bu konuya verilen önem millet oluşumunun psikolojik temellerinin anlaşılması açısından çok çarpıcı bir durum. Millet oluşumunda bu psikolojik mekanizmalar aslında belli toplumların geçmişlerinde yaşadıkları tarihsel bazı olaylarla ilgili tepkilerde de kendisini gösterebiliyor. Yani örneğin geçmişte bir takım olumsuzluklara yol açmış ve katliamlarla anılan bazı topluluklar örneğin yaptıkları bu işlerin vebalinden kaçmak için örneğin bu konulara pek girmezler. Yani bunun klasik bilinen örneklerinden birisi Amerikalılardır. Amerikalılar biliyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya giden göçmenlerin kurduğu bir ülke ve Amerikan toplumunun kuruluşunun geçmişinde, mayasında yerli Amerikan halklarının acımasızca kılıçtan geçirilmesi, katliamlara uğratılması vardır. Yani Amerikalılar bunu öylesine bilinçli ve sistemli biçimde yapmışlardır ki kendi yaptıkları bir takım suçları ve vahşeti süreç içerisinde özellikle de Hollywood filmleri ve Hollywood kültürünün egemen olduğu değişik sanatsal gösteri sanatlarıyla birlikte dünyaya tam tersi biçimde yansıtmaya çalışmışlardır. Yani örneğin bir dönem 1960'lı yıllarda Türkiye'de çok yaygın olan Texas Tom Mix diye çizgi romanlar vardı. Bu çizgi romanlarda Kızılderililer beyazları yani Amerikalıları acımasızca öldüren, kafa derilerini yüzen ve yüzdükleri kafa derilerini bellerine taşıyarak bundan övünç çıkaran vahşiler olarak gösteriliyordu. Oysa ki bu hikayenin aslı tam tersidir. Yani özellikle General Pershing denilen bir Amerikan generali yerlileri öldüren kelle avcılarının kelle başına para ödüyordu. Yani atıyorum işte o zaman ve bu kelleleri de kafalarında öldürdükleri yerlilerin kafalarını yanlarında taşıyamayacakları için bu insanlar öldürdükleri Kızılderililerin kafa derilerini yüzüyorlardı ve bu yüzdükleri kafa derilerini heybelerine taşıyorlardı ve daha sonra diyelim işte belli noktalara gidip bu kafa derilerini teslim ettiklerinde her bir kafa derisi için para alıyorlardı. Yani Amerikalıların kurucuları, Amerikalılar yerli halklara karşı uyguladıkları zulmün, vahşetin süreç içerisinde yerlilere mal ederek bu işi onların başlattıklarını söylüyorlardı. Oysa ki tam tersine. Kuşkusuz daha sonra Kızılderililer de buna tepki olarak aynı biçimde beyazların kafa derilerini yüzmeye başladıkları bir gerçek. Fakat olayı başlatan ya da başlatan olmasa da olayı çığırından çıkarıp böylesini sistemli bir hale getiren koloniciler yani sömürgecilerdi, beyaz sömürgeciler, Avrupa'dan giden ve Amerika topraklarını işgal edenlerdi. Şimdi böylesi kirli geçmişle ilgili anıları topluluklar unutmaya çalışırlar. Aslında Daniel Sibony buna topluluğun sessizlik noktası denir. Her toplumda böylesi geçmiş suçlar ve bu suçları görmezden gelebilecek sessiz bir uylaşım konusu vardır. Yani bunun klasik örneklerinden birisi Türk toplumunun geçmişinde vardır. Türk toplumunun geçmişinde Alevi katliamları çok belirgindir. Yani Alevilere ilişkin değişik dönemlerde belli katliamlar olmuştur. Daha sonra bu katliamlar değişik başka etnik gruplar için de söz konusu olmuştur ve bu etnik gruplara yönelik temizlik harekatları da bu etnik grup temsilcilerinin Türklere ve Türk toplumuna yönelik yaptıkları bazı hareketler abartılarak ve bunlar öne çıkartılarak diğerleri unutturulmaya çalışılmıştır. Yani her toplumun geçmişine gittiğinizde benzer biçimde karşılıklı katliamlar, kötü hareketler ve uygulamalar bulunabilir. Bunların olması, bunları objektif bir biçimde değerlendirme yerine yalnızca karşı tarafa bu suçları yükleyerek kendini pürüpak
en soylu, en dokunulmaz, en temiz topluluk olarak öne sürmek milliyetçiliklerin ya da milletlerin en önemli özelliklerinden birisidir. Yani sonuç olarak bir milletin oluşturulmasında o milletin oluşturacak bireyleri bir arada tutmak için yaratılan milli kimlik, yani bir toplu kimlik olarak milli kimliğin oluşturulması sırasında belli psikolojik düzeneklerden, psikolojide geçerli bazı ilkelerden, yansıtma dediğimiz belli olumsuzlukları başkalarına atfederek kendi üzerinden atmaya çalışmaktan ya da kendini önemserken düşmanını ya da karşısındakini yere batırmak için onu şeytanlaştırmaya yönelik girişimlerden, böylelikle biz ve onlar farklılığını sürekli vurgulayarak kendini seçilmiş, çok özel, benzersiz bir toplum, bir milli kimlik olarak öne çıkarmaya kadar birçok özellik bütün milliyetçiliklerde bütün milliyetçiliklerde ortaya çıkan ve her milliyetçiliğin biraz kazıldığında altından çıkan olumsuz yanlardan bazıları. Kısacası bir milletin oluşturulması evrimsel süreçte temelleri atılmış belli psikolojik mekanizmalara ve bunlara dayanan davranışların yönlendirilmesine dayanıyor. Millet oluşumunda psikolojik etmenlerin rolünü kabaca bu biçimde özetlemek mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleyen, yorum yapan, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.